Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi neden biz ve yorumlar alanı adında iki adet alan oluşturacağız. Bakın burada bir neden biz alanı var ve hemen altında da bir yorumlar alanı var. Ve bu iki alanı çok hızlı bir şekilde anlatacağız. Çünkü dışarısı 57 derece ve ben bu havada tişört giydim. Hemen şunu anlatıp gideceğim. Şimdi böyle bir iki alanımız var. Burası neden biz? Bunun giriş efektini de gösterelim. Bakın böyle de bir giriş efektine sahip. Altta da hemen yorumlara kısmı olacak. Şöyle 3 adet yorum ve üzerinde de hafif bir hover efekti olan ve giriş efekti olan bir alan oluşturacağız. Bunu anlatalım. Gel. Şimdi burada neden biz alanını oluşturmuşuz? Bunu nasıl yaptık? En baştan oluşturmaya başlayalım. Yeni bir konteyner ekledim. Ekliyorum. Bu konteynerim iki alana sahip olacak. Ekledim. Hemen bu ilk konteynerimin genişliğini %60 olarak belirteyim. Diğerini de %40 olarak belirteyim. Görselimin bulunduğu konteyner 40. Bu üçlü alanın bulunduğu alanda %60 genişliğe sahip olacak. Genel konteynerimin boşluklarını ayarlayalım. M olarak vereceğim. Alttan ve üstten 0,6 M çünkü Ankaralıyız. Veriyorum ve bir daha şaka yapmıyorum. Sonrasında bu görseli hemen bir oluşturalım. Sağda bulunan konteyneri seçtim. İçerisine bir adet ayırıcı eklemem gerekiyor. Bu ayırıcının boşluğunun hiçbir önemi yok şu an için. Ama bunu eklemem gerekiyor. Çünkü tablet ve mobil görünümlerde sıkıntı çıkartacak sonrasında. O kısma gelince anlatacağım. Genel konteyneri seçtim. Bu görseli arka plan olarak vereceğim. Konteyneri arka plan olarak vereceğim. Hangisiymiş şu. Arka plan görselimi verdim. Çözünürlük tam. Konum orta orta. Ek yok. Tekrarlamayalım. Boyutu da kapla diyelim. Şu an garip grup gözüküyor ama bu düzelecek. Diğer alanları da oluşturmaya başladıktan sonra. Yine aynı konteynerin içerisindeyim. Kenarlığını belirtelim. Kenarlık yuvarlaklığını da 24 piksel olarak ayarlayalım. Sonrasında bu yine aynı konteynerin içerisinden kenar kısmını, margin kısmını yüzde değil 40 piksel olarak soldan boşluk verelim ki bu iki alanın şu iki alan arasındaki boşluğu biraz daha arttıralım. Tamam, bu görselde şu an için başka bir değişiklik yapmamıza gerek yok. Şu üçlü konteynerimin bulunduğu alanları oluşturmaya başlayabilirim. Sol tarafında bulunan konteynerimi seçtim. Bunun boşluğunu kaldıralım. Şuradaki dolgularını kaldıralım ve içerisine bir adet daha şöyle bu konteynerde şunun içerisine ekleyebildik mi? Ekleyebildik, evet. İçerisine bir adet daha konteyner ekledim ve bunun da boşluklarını kaldırıyorum. Sonrasında nasıl yapmışız? Tekrar bakalım. Bakın bu ana konteyner, solda bulunan ana konteyner. Pardon, şu ana konteyner. İçerisine bir konteyner eklemişim ve onun içerisinde üçlü setimizi oluşturmuşuz. Tamam. Bu ana konteynerin içerisindeki bir konteyneri daha ekledim ve üçlü setimizi burada oluştu. Buraya bir tane daha konteyner ekliyorum. Onu da onun altına ekledim. Ve bunun yönünü dikey olarak ayarlayalım. Tamamdır. Şimdi içerisinde bulunan konteyneri seçtim. Arka plan rengini belirtelim. İlk önce siyah yapalım. Onun kenarlıklarını 24 piksel olarak belirtelim, kenarlık yuvarlaklığını. Kutu gölgesini, bakın şu kenarlarda gölgeler vardı. Şu turuncu gölge, şurada siyah gölge. Bunları yapalım. Kutu gölgesine gelip ilkinde turuncu gölgeye sahiptik. Bunu hexa olarak belirteyim. Opasitesini şunu en sona alalım. Hiç olmasın. %100 olsun. Oradaki turuncu rengi hangisi olduğunu tam bilmiyorum. O yüzden kopyalayıp yapıştıralım oradaki konteynerden. Çünkü farklılıklara sahip olmasın. Aynı olsun hepsi. Buraya geldim. Kenarlık. Şuradan hemen doğru turuncu rengimin kodunu alayım. Ve buraya ekleyelim hemen. Tamam. Geldim. Kutu gölgesi. Turuncu rengimin kodunu buraya yapıştırıyorum. Yatay ve dikeyden 2 piksel veriyorum ve buğusunu kaldırıyorum. Bunu sıfır yapıyorum. Bakalım ne oldu. Bakın şu an içi boş olduğu için çok bir şey gözükmeyecek. O yüzden hemen bunun içerisine bir simge listemizi de ekleyelim.
simge kutumuzu pardon. Bu simge kutumuzun simge konumu yukarıda olacak, hizalaması solda olacak. Tamam. Daha sonrasını ayarlayacağız. Şu an sadece gölgeyi göstermek istiyorum. Bakın bu altta ve sağ tarafta turuncu gölgemiz geldi. Bu yine konteynerin içine girip gelişmişe geldikten sonra içerisindeki dolgu kısmında 2M olarak belirtelim. Ve her taraftan 2M boşluğa sahip olsun. Tamam. Bu kutuda başka bir şey değiştirmemize gerek var mı? Yok. O yüzden buradaki içerikleri buraya aktaralım. İlkinde ne varmış? Bu arada direkt copy paste yapacağım. Hepsini aynı yazıya, aynı yazıyı tekrar tekrar yazmamıza gerek var mı? Yok. Şu içerikleri bir copy paste yapalım. Şöyle. Bir simge belirtelim. Bu shield herhalde. Yani hepsi farklı olabilir. İstediğiniz simgeyi belirtebilirsiniz. Ben rastgele bir shield koymuşum buraya. Tamam, içerikler hazır. Simge hazır. Biçeme geldim. Simge konumu yukarıda. Hizalaması yukarıda. Simge aralığımız 16 olsun. Simge boşluğumuzu da şöyle 8 piksel yapalım. Simgemizin rengini belirteyim. Şuradan hazır olan turuncu rengimi seçtim. Simge boyutu 24 çok az olur. 32 çok az olur. O zaman benden sana bir 48 gelir. 48 olarak 48 piksel gayet yeterli. İçeriğin tipografisi ben hazırlamış olduğum şuradan H3'lerden, H4'lerden seçeyim direkt. Biraz da arttırmaya gerek var. Burada ne yapmışız? Hangisini seçmişiz bakalım. Tipografiyi çok hatırlayamadım şu anda. 20 piksel kalın yapmışız. 20 piksel yapmışız. Tamam, yapalım. M değil de piksel olarak belirtmişiz burada. 20 piksel ve kalın olarak ayarlayalım. Tabii görmek için de rengini hemen beyaz yapalım. Harika. Metinin açıklamasının rengi de şurada hazır olan bir text rengim vardı. Bu şekilde oluşturabilirim. Bakalım şimdi buradaki siyah kutumuza bakalım. Konteynere bakalım. Yukarıdakine bakalım. Aynı mı? Aynı. Burada metnin rengini, açıklama rengini gri verdik. Burada tamamen onu da beyaz vermişiz. Gerek var mı? Böyle gri olarak kalabilir. Şimdi bu konteyneri oluşturduk ya burada. Bu konteyneri seçip bakın şu en son oluşturduğumuz konteyneri seçip Ctrl D ile 2 adet çoğaltırsam direkt copy paste olur ve diğerleriyle tek tek uğraşmak zorunda kalmayız. Sadece renkleri ayarlamamız bizim için yeterli olacak. Ondan önce bir tablet ve mobil kısımlarına da bakalım. Tamam, herhangi bir problem yok. Yani bazı problemler var ama bu konteynerla ilgili problem yok. Şimdi bu ikinci rengimiz neymiş? Beyaz hafif kırık beyaz yapmışız. Diğeri de turuncu olacak. Tamam. İkinci konteynere geldim. Bakın ikinci konteyner rengini. Şurada benim hazır neydi? BG krem kırık beyazım var. Bunu oluşturdum. Turuncu rengim aynı kalacak. Arka plandaki kenar rengi. Buradaki başlığın rengini sadece siyah yapalım. Tabii buradaki simgeyi de değiştirelim. Güvenilir falan filan diyor. Check ikonu. Olabilir. Diğer son kutumda da neymiş rengim? Turuncuymuş. Bunu da turuncuya çevireyim. Buradaki simgemi, rengini değiştireyim. Nerede simgem? Siyah yapalım. Simge rengim siyah. Güvenilir diyor. Bunu da aman ne yapalım? Jobs yapalım. Bu simgelerin belirtlemek beni çok sıkıyor. Rengimiz beyaz. Metin rengimiz de kırık beyaz. Hoş gözükmemiş tek rengi. Bunu da beyaz yapalım. Şöyle olsun. Bakın arka planda bu kenarlık rengimiz vardı turuncu. Bunun rengi de turuncu olduğu için ne oldu? Gitti. Bunu düzeltmek için yine container seçtim. Nereden yapmıştık? Kenarlık kısmından kutu gölgesinde yapmıştık. Peki bu kenarların hangi rengi olması lazım şu anda? Beyaz kullandık. Siyah. İkon rengimiz siyahsa kenar rengimizi de siyah yapalım. Ki aynı görüntüye sahip olalım. Olduk mu? Olduk. Şimdi şöyle bir kapattıktan sonra tekrar bakalım. Bakın burayı şu an oluşturduk. Burası zaten oluşturduğumuz alandı. Her şey yolunda gözüküyor. Bakın en başta görsel alanı kötü gözüküyordu. Şu an nasıl gözüküyor? Şu an gayet yerinde. Bu alan tamam. Buralarda neler vardı? Bu her bir konteynerda giriş efekti vardı. Bu konteynerimi seçtim. Son konteynerim. Gelişmişe geldim. Hareket efekti. Giriş animasyonu. Fade in up.
200 milisaniye gecikme veriyorum. Ve bunu her biri için teker teker yapacağım. Ama ikinci olan kutuma 200 milisaniye değil 400 milisaniye verdim. Çünkü sırayla gelsinler. Önce ilk bu gelsin, sonra bu gelsin, sonra bu gelsin. 1 2 3 şeklinde. Ve de ne yap dedim, buna da 600 verdim. 200, 400, 600 saniye milisaniye gecikmeyle gelecekler. Tabii bunları vermişken buradaki görselimizin bulunduğu konteynere vermemek ayıp olur. Ayıp olmasın. Konteyner seçtim. Ve de ne yap dedim. Buradaki görselde sen de 200'den gel. İkiniz aynı gelin, sonra bunlar gelsin. Burayı yayınlayalım. Bir bakalım ne olmuş burada. F5'imi attım. Bakın bu ilk alanımdı. Bu da şu an geldi. Şu an oluşturduk en baştan. Nasıl gözüküyor? Böyle gözükecekler. Müthiş mi? Müthiş. Kabul et. Bu alan tamam. Hiç yorumlar alanına geçmeden önce bu oluşturulmuş, şu an oluşturduğumuz alanın responsive kısmını da yapalım. Tablette nasıl gözüküyor? Tablette bu şekilde müthiş gözüküyor. Nasıl olmasını istiyoruz peki? Böyle olmasını istiyoruz. Buradan böyle olmasını istiyoruz. Ne yapacağız? Container'ı seçtim. Solda bulunan pardon, ne yapmışız aslında? Önce ona bakalım. Boşlukları ayarlamamışız burada. Tablet kısmındayım. Gelişmişe geldim. Boşluklar masa üstünde 6'ya 6 idi. Tablette alttan ve üstten 5 olsun. Soldan ve sağdan da bu sefer de 1 piksellik boşluklar verelim. Buradaki içeride bulunan konteyner konuşabilsem neler anlatacağım da. İçerideki konteynerda 2 M değil de 1 versem az mı olur ya? Burada kaç vermişiz? 1 vermişiz aslında. Biraz olur mu? Ya bilmiyorum. Az da olabilir. Yeterli de olabilir. Bu biraz size kalmış. Ben bir çok daha az gözükmedi gözüme. O yüzden verdim. Buradaki 40 piksel boşluk vermiştik. Bu boşluğu azaltmışız muhtemelen burada. Bakalım 40 pikseli de 20 piksele indirmişiz. Sağ tarafta bulunan görselimi seçtim. Kenar kısmından soldan 20 piksel olarak ayarladık ve tablette de aynı hoş görüntüye sahip olduk. Bakalım olduk mu? Olduk. Aynı görüntüler mi? Burada bir farklılık var. Bu farklılık ne? 7 farkı bulun. Buradaki simge boyutlarında farklılık var. Buradaki simge boyutlarını da küçültelim. Simge kutuma geldim. Simgenin boyutunu ben masa üstünde 48 vermişim. Burada kaç vermişiz? 30'a kadar indirmişiz burada. 30'a kadar biz de indirelim. Her biri için teker teker simgemizin boyutları 30'a kadar insin. Ve biraz daha hoş gözüksün. Hoş gözüküyor. Tamam. Mobile bakalım. Tablet okey. Mobilde de bu 3 kutum gayet yeterli. Bak burada ne olmuş? Bu görsel kaymış gitmiş uçmuş. Ama bunu nasıl düzeltiyorduk? Önce şu sol tarafta bulunan boşluğu kaldıralım. Ve bunların içerisine ne ekledik? Unuttun mu? Unutmadık. Bak boş ayırıcı ekledik buraya. Bu ayırıcı da mesela 200 vermek yeterli. 250 vereyim. Boşluk, bu yüzden buraya ayırıcı ekledik ki mobilde böyle hatalar karşımıza çıkacaktı. Çıkmaması için bunu verdik. Sol tarafta bulunan 20 pikseli kaldırdım. Bu 20 pikseli ben üst tarafa veriyorum mobilde çünkü ikisi yapışıktı. Şu an baktım. Şu an 3 kutuda yerinde ve görselimde bu alanda bulunuyor. Bunu kaydettim ve bu nedenimiz kısmı bitti. Ne kaldı geriye? Bir de yorumlar alanı oluşturmuştuk burada. Bakın şöyle bir yorumlar kısmı yapmıştık. Bunu da hemen oluşturalım. Şu yorumlar alanını bir daha oluşturalım. Yeni bir konteyner ekliyorum. Bu konteyneri direkt dikey bir şekilde oluşsun. Neler varmış içerisinde bakalım. Düğmemiz var, başlığımız var, metin düzelticimiz var. Hadi bakalım. Tabii ki bunun boşlukları neydi? 6 6. Alttan ve üstten hemen bunu belirtelim. 6M olacak şekilde. 06. Ankaralılar. 06 6 olarak belirledik. 6M alttan ve üstten. İçerisine sonrasında düğme eklemeden önce öğeleri şöyle ortalayalım. Sonrasında bir adet düğme ekleyelim. Ama ben bu düğmeyi eklemek istemiyorum. Buradaki düğmeyi şuradan
kopyalayıp şuraya yapıştırayım. Çünkü o biraz zamanımı alacak benim. Hiç alsın istemiyorum. Bir düğme ekledik. Yorumlar olarak metinini belirttim. Simge oluşturduk. Bir tane simge kütüphanesinden pencil ya kalem simgesi seçtik ve bunu sol tarafa yaslayıp aralığında 8 piksel yaptık. Metinimizin rengi turuncu olacak. Bizim ne rengimiz? Marka rengimiz olarak. Arka plan rengini kaldırdık ve bir adet kutu gölgesi ekleyip yine siyah bir kutu gölgesi ekledik. Yatay ve dikeyden 2 piksel buğulaması yayı da yok. Kenar yuvarlaklığı da 100 piksel olarak belirtildi. Alttan da şöyle 20 piksel boşluk verdik buraya. Sonrasında bir adet de başlık ekleyelim. Bunu da ben copy paste yapmak istiyorum. Başlamada ekledim buraya. Çünkü herhangi bir farklılık yok buralarda. Hiçbir boşluk veya özel bir sistem yok. Başlığı da ekledik. Metin düzeltisi metini de metin alanında şuraya kopyalayıp yerleştirelim. Başlığın altında olsun. Metinimizi de ekledik. İçeriğimizi yazdık. Sonrasında şu an şu yorumlar kısmını oluşturmaya başlayabiliriz. Burayı copy paste yapmayacağım. Burasını oluşturalım. Şimdi bu konteynerin içerisine bir adet daha konteyner ekledik. Ve bunun ne yapmışız? Sadece içine görüş alanı ekledik. Bu konteyner içerisine geliyorum. Buraya görüş yazıyorum. Görüş. Görüş. Gel artık ha. Görüş seçeneğimiz geldi. Burada yapmamız gereken ufak tefek değişiklikler. Görselimizi belirleyelim. Burada bu hanımefendiyi bu ilk alana ekledim. Adını belirtebiliriz. Bunun ünvanını belirtebiliriz. Marka ismi olur, ünvan olur. Sonrasında lorem ipsum içeriğini yani yorum kısmını ChatGPT'den kopyalayıp buraya yapıştırabiliriz. Bunu kendimiz yazdığımızı kim söylüyor? Ufak tefek birileri söylüyor olabilir ama ben söylemiyorum. İçeriğin sadece buradan boyutunu 16 piksel olarak ayarlayıp tekrar bu içerisine ekledim konteyner seçip bunun yönünü yatay olarak belirtiyorum. Ve bu görüş alanında CTRL-D ile 2 adet çoğalttım. Ne oldu? Yan yana geldiler. 3 adet yorum kısmımız oldu. Buradaki farklılıkları belirtmek için şu görselleri değiştirebilirim. Çok önemli değil bizim için şu an. Bitti. Sonrasında her bir görüş yorum alanını seçip gelişmişe geliyorum. Burada ne yapıyoruz? Hareket efekti vereceğim. Fade up 200. Yine hepsinde aynısı olacak. 200, 400, 600 olacak. Ama ondan önce fade up'ı verdik. Animasyonunu verdik. Ama bir de ne vardı? Üzerime geldiğinde bakın burada ufak bir hareket efekti var. Bağlantı vurgusu var. Bunu nasıl yapıyorum? Yine gelişmişin hareket efektinin altında dönüştür kısmı var. Neydi? Üzerine geldiğim zaman bağlantı vurgusu yani bağlantı vurgusu olduğunda kaydırma seçeneği offset y yani çapraz var ya çapraz diyorum pardon. Artı işareti var ya grafikte. Y kısmı dikey olandı. Y'yi eksi 10 yaparsam bak üzerine geldim 10 piksel yukarıya kayıyor. Peki 10 yaparsam ne oluyor? Düz mantık. 10 piksel aşağı kayıyor. Aşağı değil de yukarı kaysın. O yüzden eksi 10 yapıyorum. Bağlantı vurgusunda. Yani üzerine geldiğim zaman. Tamam. Diğerleri için de aynı ayarlar yapalım. Görüşü seçtim. Gelişmişler. Önce hareket efektine vereyim. Fade up. Yukarıya doğru. Ve ikinci olduğu için de 400 milisaniye olsun. Dönüştürden de bağlantı vurgusu kaydırma offset y'yi eksi 10 verdim. Ve ayarımız kaydoldu diye son efekt için de yapalım. Son görüş için de yapalım. 600. Biraz da nefes alayım. Yoruldum be. 59 derece ya şu an ama. Tamam. Bu alanda tamamdır. Ama bu alanın responsive kısmına da bakalım. Tablette nasıl gözüküyor? Tabletteki görünümü gayet hoş. Tablette 6M değildi 5M veriyorduk. Sağdan ve soldan da 1M boşluk verebilirim. Başka değiştirmemiz gereken bir alan var mı? Yok. Yorumlar yine tablette de yatay bir şekilde gözüksünler. Mobilde bakalım. Mobilde müşteriler mobilde de dikey olarak gözükecekler. Bitti. Müthiş.
Responsive kısmı da tamam. Bir kaydedeyim. F5 atıp bu alanı da tekrar bakalım. Bakın bu alanı tekrar az önce oluşturduk. Giriş efekti var. Fade in up'ımız var. Bağlantı grubumuz var ve video bitti. Ben gidip birazcık serinleyeceğim. Diğer videoda ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Bakacağız. Görüşürüz.